Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Volkswagen Arteon ve yeni Peugeot 508'in karşılaştırmasından sesleneceğim. Biliyorsunuz uluslararası basın lansmanında 508'i aslında test etmiştik. Ama Türkiye yollarındaki testini bu otomobilin oldukça fazla merak ediyordunuz. Bu arada Arteon'u bize getiren Fatih Öztürk'e de takipçimiz sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim abi. Vallahi çok sağ ol, eksik olma. Bu karşılaştırmayı onun sayesinde yaptık. Eyvallah, sağ ol tekrardan. Ne demek abi? Çok sağ ol. Başarılar. Sağ ol. Şimdi Türkiye'de gelmişken ciddi rakiplerinden birisi olan Arteon'la bu otomobili kıyaslayalım. Rakibi Passat değil mi diye soranlarınız olabilir ama Peugeot bu otomobili biliyorsunuz kupe formunda bir sedan olarak konumlandırdı ve rakip olarak da A5 Sportback ve Arteon'u görüyor. Yani segment olarak oraya konumlandırdı. Ama biraz böyle Passat'ı da rakip olduğunu söyleyebiliriz Türkiye'de aslında fiyat skalası bakımından. O konuya birazdan geliyor olacağım. Tasarım konusu tabii görecelidir. Bu konuyla alakalı özellikle sizlerin yorumlarını alt tarafa bekliyorum. Özellikle 508'in tasarımını çok beğendiğinize dair oldukça fazla bize yorumlarda bulundunuz. Bu konuyla alakalı dediğim gibi yorumlarınızı alt tarafa mutlaka bekliyorum. Şimdi 508'in gerçekten çok şık göründüğünü söyleyebiliriz. Ön yüzünde Peugeot'un o logosundaki aslan izine vurgu yapan bir led gündüz farı kullanılmış ki bu otomobile gerçekten bu detay bir karakteristik katıyor. Karakteristik bir özellik katıyor ve profilden baktığınız zaman da o kupelerdeki gibi işte yatay bir formla alçalan tavan görüyoruz. Aynen Arteon'da da öyle bir detay var. Ve arka tarafa geçtiğimizde eğer ki 508'i test aracımızdaki gibi siyah alırsanız böyle hayalet formlu bir otomobil aslında önünüzde gidiyor. Hani bakıldığında karartılmış stoplar, işte yana doğru kayan sinyaller vesaire bu gibi detaylar bu otomobile çok şık bir görüntü veriyor. Peki boyutlar nasıl? Arteon tarafı 508'den daha büyük. Yan yana koyduğunuz zaman hatta böyle gözle baktığınızda bu noktayı her ikisi de ele veriyor. Arteon daha uzun, daha geniş ve daha yüksek bu otomobilden. Bunun en fazla etkisini içeriye geçtiğiniz zaman bence Arteon'da hissediyorsunuz. Özellikle arka tarafında Arteon'un altını çizim 508'e göre daha iyi bir hacim var. Buna ek olarak bagaj hacmi de Arteon tarafında biraz daha iyi. Evet, hava biraz soğuk ve eminim sizler de bu ikilinin sürüş karakterini benim kadar merak ediyorsunuzdur. Bunun için gelin isterseniz test sürüşlerine başlayalım. Evet arkadaşlar, 508 ile yola çıktık. Bu noktada sizlerden ricamız bu gibi karşılaştırmaların devamının gelebilmesi adına videolarımızı beğenmeniz, kanala abone olmanız, bu anlamda desteğinizi rica ediyoruz. Özellikle karşılaştırmaları yapmak bizler açısından çok kolay olmuyor açıkçası. Yani firmalar bu konuya çok sıcak bakmıyor ama biz bazı şeyleri göze alarak elimizi taşın altına koyuyoruz ve bunları yapıyoruz. Bu noktada sizlere düşen tek şey beğenmek ve özellikle paylaşmak arkadaşlar. Videolarımızı paylaşmanız bizler açısından çok önemli. Şimdi gelin bir 508'in içini konuşalım. Dışını zaten konuştuk. İç tasarım çok etkileyici. Yani dış tasarımda böyle Arteon'la arasında gidip geldiğiniz noktalar oluyor. Arteon'un da çok şık yönleri var ama iç tasarım konusunda 508'in biraz daha şık olduğunu söyleyebilirim. Çok böyle farklı formlar var bu arada konsolda. Yani 3 boyutlu gibi görünen, 3 boyutlu olmayan ama 3 boyutlu olan da detaylar var ve konsol üzerindeki farklı katmanlarda farklı malzemeler kullanılmış ve bu malzemeleri siz kendi zevkinize göre biraz daha farklılaştırabiliyorsunuz. Genel anlamda kalitenin iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle yakın geçmişteki eski Peugeot'larda biraz böyle rahatsız edici trim sesleri duyulabiliyordu ama bu konuda yeni 508 şimdilik gayet iyi bir iş ortaya koyabiliyor. Neden şimdilik diyorum? Çünkü kilometresi çok yeni. Biraz daha birkaç yıl daha geçsin üzerine. O zaman belki bir ikinci el testi yaparız. O zaman daha net görürüz ama şu an için böyle konsolda, şu ara birimde vesaire herhangi bir böyle rahatsız edici bir sesle, trim sesiyle ben karşılaşmadım. Şimdi büyük ekranlara zaten birçok markadan alıştık. Burada da 508'de de yerini almış bir büyük ekran var. Konumu güzel. Havalandırmanın altında sürücü gözünü fazla yoldan ayırmadan buraya müdahale edebiliyor. Ve burada bu ekranda en çok hoşuma giden detay şu kısa yol tuşları oldu. Bu kısa yol tuşları vasıtasıyla çok şık görünüyor bu arada. Ve o 3 boyutlu formu ve o derinliği çok iyi verebilmişler burada. Bu kısa yollar vasıtasıyla ekranı kumanda etmek de daha güvenli oluyor, daha hızlı olabiliyor. Buradaki gösterge gibi bir Peugeot klasiği oldu artık. Kendi zevkinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Farklı temaları seçebiliyorsunuz. Aynen 3008'deki gibi bu arada temalar. Yani bir yenilik eklenmemiş bu anlamda. Eşya gözleri oldukça başarılı ve fazla. Kapaklı gözler var bolca. Şurada 2 bardaklığımız var. Kolçağımızın içi oldukça geniş. Şu ara birimin yüksek olmasından dolayı bu gözler de hem daha fazla olabilmiş hem de otomobile
şu kısmın yüksek olması bir premium hissiyatı vermiş. Bu detayı ben hangi otomobilde olursa olsun seviyorum. Kapı içindeki eşya gözleri de hiç fena değil. Hacim olarak ön tarafta bir problem yaşamıyorsunuz ve otomobilin sportif karakteriyle muhatap oluyorsunuz aslında. Çünkü tavan oldukça yakınınızda. Yani o kupe hissiyatını, sedan formunda bir kupe hissiyatını ön tarafta çok iyi verebiliyor. Bu konuda Arteon'un da iyi olduğunu söyleyebilirim. Arteon'dan farklı olarak Arteon'un bu otomobile göre aslında en büyük artılarından birisi boyutlarının daha büyük olmasından dolayı. Yani 508'den daha büyük Arteon, biraz daha büyük ve o biraz daha büyük olmasının en büyük avantajını arkadaki yaşam alanında kullanılıyor. Arka tarafı bu otomobile göre biraz daha ferah. Arkadakiler için bu arada çift USB havalandırma ve kolçağında sunulmuş olduğunu 508'de mutlaka belirteyim. Bagaj 508'de 487 litre, Arteon'da ise 563 litre. Yani bagaj hacmi bakımından da yine Arteon tarafı daha avantajlı. Nasıl bir makine var burada? PSA grubunda yeni kullanılmaya başlanan 1.5'ti hacminde, 130 beygir gücünde, 300 Nm tork değerine sahip ve 8 ileri oranlı EAT8 kodlu şanzımanla kombine edilmiş bir motor var. Bu kombinasyon bu otomobile 10 saniyelik bir 0-100 değeri veriyor. Yani bu otomobili bir D segmenti olarak kabul edersek, motor hacmini düşünürsek gerçekten ortaya çıkan performansın gayet yeterli olduğunu kendi adıma söyleyebilirim. Yani hatta şöyle söyleyeyim, yani kağıt üzerindeki verilere bilmeden önce bundan çok daha uzun bir sürede yüze çıkacağını düşünüyordum ben, böyle 11-12 saniyelerde, ama otomobil gerçekten bu anlamda iyi bir iş ortaya koyabiliyor. Çünkü çok ağır değil. Yani 1420 kilogramlık bir gövde ağırlığı var ki bu da otomobilin boyutlarının mesela bu segmentte rakip olarak gördüğü Arteon'dan daha küçük olmasından kaynaklı. Evet, gerçekten otomobilin tutunması bayağı iyi. Yani ön taraf çok istekli tutunma konusunda. Zaten biliyorsunuz her ikisi de önden çekişli. Arteon'u eğer daha güçlü dizellerle alırsanız 4 çeker alıyorsunuz, ama Arteon'u bu 1.5 TSI ile alırsanız o da önden çekişli oluyor. Ani yön değişimlerinde özellikle 508'in biraz daha istekli, biraz daha taleplerinize hızlı cevaplar verdiğini mutlaka belirtmeliyim. Arteon'da tipik bildiğimiz o Volkswagen karakteristiği var. Özellikle daha büyük A-Bey'leri, mesela A5 Sportback'i, hatta ondan da büyüklerini biliyorsunuz kullandık. Testleri de kanalda var. A6'yı A7'yi andıran bir karakter var. Yani biraz daha böyle yola yayılarak virajları dönmeyi seviyor. Bu durumundan dolayı o otomobille 508'deki kadar böyle otomobilin üzerine çıkmayı istemiyorsunuz. Biraz daha ağır başlı bir gazlama yapıyorsunuz diyeyim. Yani tam nasıl açıklanabilecek bir durum bilmiyorum ama öyle bir durum var. Ama 508 gerçekten bayağı çevik hissettiriyor. Hissettirmesinin ötesinde de öyle bir otomobil. Çok çok iyi tutuyor. Çok keyifli. Bayağı keyifli. Bu arada sürüş modları var burada. Sürüş modları üzerinden ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Manuel modu da burada mesela. Yani şanzımanı işte manuel olarak kumanda etmek isterseniz buradan mod vasıtasıyla onu yapıyorsunuz, ama tamamen manuelde kalmıyor tabii ki. Devir kesiciye geldiği zaman kendisi otomatikman bir üst vitese geçiş yapıyor. Sport'a aldığınızda yapay bir ses var. Buna aslında birçok üreticide alıştık ve PSA da bunu yapmayı seviyor. Yapay sesin neyse ki çok abartmamışlar. Çünkü bu yapay sesler adı üzerinde yapay bir ses olduğu için ben hiçbir zaman sanırım bunların çoğuna alışamayacağım. Burada da çok keyifli olduğunu söyleyemem. Ne oluyor bu arada sporta geçince? Otomobil biraz daha tepkili hale geliyor. Direksiyon sertleşiyor. Gaz tepkileri biraz daha netleşiyor ve şanzıman mümkün mertebe alt viteslerde kalıyor. Şanzıman gayet iyi. Yani 8'leri oran olması bu otomobile çok fazla artı katmış durumda. Tam otomatik olması da çok büyük bir artı biliyorsunuz. İlk hızlanmanın ötesinde fazla oranı olduğu için o oranlar arası eğer ki performanslı bir kullanım yapıyorsanız güzel ayarlamalar yapıyor ve gücü daha optimum bir şekilde kullanabiliyor. Daha iyi bir ara hızlanma yakalayabiliyor. Veya diyelim ki sürüş modlarından burada Eco'yu seçtiniz, tamam mı? Eco'yu seçtiğiniz zaman da mümkün mertebe daha ağır başlı bir karaktere bürünüyor otomobil haliyle. Üst viteslerde kalıyor. Düşük devirlerde kalıyor. Evet. Şimdiden bakın, yani 90'la gidiyorum. 7'ye 8'e attı bile. Tüketim demişken bu arada bu anlamda neler yapıyor bu otomobil? Yani çok savurgan değil. Çünkü gövde dediğim gibi, az önce de bahsettiğim gibi küçük olduğu için, yani bir işte Arteon klasmanında küçük olduğu için, ama
ve çok ağır olmadığı için, yani ben dikkat etmeden mesela bir kullanım yaptım. Yaklaşık bir 200 kilometrelik bir ortalamamı size söyleyeyim. 6,5 litre civarında dolaşan bir tüketim. Çok dikkat etmeden yakalayabiliyorsunuz. Ama otomobilde bayağı performanslı bir kullanım yaparsanız tabii ki tüketim verileri böyle 8 litre bandına kadar çıkabiliyor. Ama Eco modunun yardımını alıp biraz daha kasmaya başladığınız zaman böyle size 5-5,5 litre bandında dolaşan bir tüketim verisi verebiliyor. İyi tutuyor dedik. İyi tutan birçok otomobil aslında konfor olarak iyi olmaz. Bu anlamda 508 gerçekten şaşırtıcı bir performans ortaya koyabiliyor. Yani Avrupa'daki lansmanda acaba oradaki yollar mı beni yanılttı demiştim. Bazen böyle, çünkü arada kaldığınız durumlar olabiliyor o gibi lansmanlarda, ama buradaki yollarda da bayağı bir kullandım. Gerçekten zorladığım çok fazla pozisyon oldu. Böyle derin çukurlardan hızlı geçtiğim oldu. Bu anlamda otomobil üzerine düşeni gayet iyi bir şekilde yapabiliyor. Süspansiyonlardan vuruntu ve benzeri bir ses gelmiyor ve kabinde abartılı bir sarsılma kesinlikle olmuyor. Özellikle konfor hissiyatını gerçekten bu otomobilde destekleyen en önemli unsur, az önce de bahsettiğim gibi, yalıtım. Ortalama bir otoban süratinde gittiğinizi düşünün. 120-130 gibi bir hızda kabine yoldan özellikle neredeyse hiç ses gelmiyor. Sadece aynalarımız biraz büyük olduğu için o gibi hızlardan sonra özellikle aynalardan gelen sesleri duymanız olası olabiliyor. Tabi dizel bir makine olduğu için bu da çok iştah açıcı bir sesi yok. Bakın şu an döşemeye gazı yapıştırdım. Üst devirlere çıktığınız zaman o dizellerin klasik bilindik biraz böyle horultulu o sesi kabine geliyor. 508 böyleydi. Gelin bir de şimdi Arteon'a bakalım. Evet, Arteon'un sürüşüne başladım. Burada daha geleneksel bir yaklaşım görüyoruz. Özellikle tasarım anlamında Passat'a fazlasıyla benzeyen bir tasarım var. Ama mesela 508'e göre daha sade, daha düz hatlar var. Ve şu konsol üzerindeki ne bileyim multimedya ekranına, havalandırmalara veya bu göstergelere daha kolay bir şekilde adapte olabiliyorsunuz. Daha kolay bir şekilde bunları yönetebiliyorsunuz. Şu dijital grafik bu arada benim en fazla beğendiğim, böyle dijital değilmiş gibi görünen grafiklerden birisi. Bunun da altını çizmek istedim. Eşya gözleri bakımından burada da işler hiç fena değil, ama kesinlikle 508 tarafı buradan daha iyiydi ve 508'de de belirttim. Oradaki konsolun daha yüksekte olma durumu benim çok daha fazla hoşuma gitmişti. O premium hissiyatını daha fazla verebiliyordu. Yani burada işte Passat'ı bilmiyorsanız sorun yok, ama Passat'ın içini bilip de buna bindiğiniz zaman yani biraz daha o ayrıcalıklı olma duygusundan uzaklaşıyorsunuz. Çünkü sanki bir nevi hani Passat'ın içinde olmaya devam ediyormuşsunuz gibi bir durum söz konusu Arteon tarafında. 508'de de belirtmiştim. Arteon'un boyutları daha büyük olduğu için 508'den içeride daha ferah bir hissiyat var. Yani bu otomobil size çok net bir şekilde hissettirebiliyor. Özellikle arka tarafta biraz daha iyi bir otomobil. Ön tarafında da 508'e nazaran biraz daha büyük bir otomobil olduğunuz hissiyatını verebiliyor. Arteon'u 1.5 litre benzinli TSI veya 2 litrelik dizel makinelerle alabiliyorsunuz. 508'i ise daha düşük hacimli, ülkemize daha aslında uygun motorlarla alabiliyor olmanız büyük bir artı. Daha büyük motorlar da var ama haliyle Peugeot getirmiyor onları. 1.5 dizeli var, 1.6 benzinlisi var ve 1.6 benzinlisiyle hani bu 1.5 TSI'yi karşılaştırırsak eğer, performans anlamında özellikle 0-100 bakımından 508 tarafının daha iyi olduğunu görüyoruz. Burada mesela 150 beygir güç var, 250 Nm tork değeri var. 7 ileri oranlı işte DSG kombinasyonuyla Arteon 8.9 saniyede 100'e çıkarken 508 tarafı 7.9 saniye civarında 160 beygirlik versiyonuyla 100'e hızlanabiliyor. Ama Arteon da bu 1.5 TSI ile bence iyi bir iş ortaya koyabiliyor. Motordan gelen tınlar da hiç fena değil ve buradaki şanzımanın çift karma olmasının en büyük artısı biraz daha hızlı geçiyor olma durumu. Özellikle performanslı kullanımlarda, vites düşürmek istediğiniz durumlarda size gayet hızlı cevaplar verebiliyor. Viraj limiti bakımından, evet, şimdi viraj hızlarıma bakıyorum. Çok yakın rakamlar görüyorum ama 508 özellikle ilk yönlendirmede bir tık daha hızlı olabiliyor. Ama viraj çıkışında benzer hızlarla dönüyorsunuz.
Arteon 508'e göre biraz daha yumuşak ayarlanmış bir otomobil. Hem şasisi, şasi geometrisi hem de süspansiyonları biraz daha yumuşak. Bunu hissettiriyor bu otomobil size. Bundan dolayı da böyle limitlerine çıktığınız zaman ya da daha yumuşak bir kullanım yaptığınız zaman dahi şasinin esnemelerini, salınımlarını bu otomobilde biraz daha fazla hissediyorsunuz. Bunun getirisi de tahmin edebileceğiniz gibi bu otomobile konfor oluyor. Konfor anlamında 508'e nazaran burada işler daha iyi. Özellikle irili ufaklı çukur geçişlerini daha iyi bu süspansiyonlar sönümleyebiliyor. Bu anlamda hatta Passat'a çok benziyor bu otomobil. Passat'ı andıran bir karakter hemen ortaya çıkartabiliyor. Ve 508'e göre biraz daha yumuşak olduğu için mesela atıyorum çekiş kontrolü kapatıp bunu 508'e yapamıyorsunuz. PSR grubunun hiçbir otomobilde yapamıyorsunuz. İşte şunları yapabiliyorsunuz Arteon'da. Yani şasiyle biraz daha fazla oynayabiliyorsunuz. Gövdeyle biraz daha fazla oynayabiliyorsunuz. Önüyle arkasıyla otomobilin kayarak virajlardan ayrılabiliyorsunuz. Bu gibi farklı sürüş opsiyonları Arteon tarafı size sunuyor. Ama viraj limiti bakımından dediğim gibi hem daha sert olduğu için hem daha hafif olduğu için hem de daha küçük olduğu için 508 tarafı Arteon'dan biraz daha hızlısınız virajlarda. Peki bu 1.5 TSI ne yakıyor? Zaten direkt şimdi Fatih'in size tüketim verilerini söyleyeyim. İlk geldiğinde 7.9 litreydi. İşte çekimler sırasında biraz yükselttik haliyle 8.5 litre civarında. Bu otomobili zaten ben de test etmiştim, hatırlıyorum. Benzer verileri zaten söylemiştim o testte de. Yani ortalama bir kullanım yaptığınız zaman 8 litre bandında dolaşabiliyorsunuz. Bu 1.5 TSI benzinli versiyonla. Bu verilerde aslında otomobilin boyutları düşündüğünde hiç fena değil. Gelelim fiyat durumuna. En önemli konulardan birisi nasıl bir fiyatlandırma var. Arteon'u 1.5 TSI işte benziniyle alırsanız tek donanım var. Şu an için 333 bin lira istiyor Volkswagen. Elegans donanım seviyesinde ki bayağı dolu dolu oluyor. Bu şekilde alırsanız otomobili. Bu donanımda alırsanız daha doğrusu. Ama 508'e 333 bin lira verirseniz ki en sanıyorum pahalı versiyonu oluyor. Yani en dolu dolu böyle Night Vision, gece görüşü yani sistemi, paketli vesaire her şeyi eklediğiniz zaman bu paralara çıkıyor. Benzinli ve dizel versiyonlarıyla ortalama olarak gerçekten donanım anlamında daha fazla artıları oluyor. O tarafın biraz daha fazla donanım alabiliyorsunuz o otomobilde. Eğer ki Arteon dizel isterseniz 2 litre bandında olduğu için yüksek vergi diliminde kalıyor ve fiyatlar çok daha astronomik, işte 450-500 bin lira seviyesine kadar çıkabiliyor. Yani fiyat anlamında da 508'in Arteon'dan daha avantajlı bir konumda olduğunu görüyoruz. Hatta fiyatlandırma bakımından Peugeot 508'i daha çok biraz da böyle Passat'a da rakip olsun diye bir ayarlama yapmış gibi görünüyor. Evet, benim bu karşılaştırmayla alakalı aktaracağım detaylar bu şekilde arkadaşlar. Benim bahsetmediğim, sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka testlerde, karşılaştırmalarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.